Evet, ben çok mutluyum şu anda. Çünkü Evet. çok merak ettiğim, inanılmaz engin, derin bir konu. Bilinmezlerle, bilgi hazinesiyle dolu bir konu ve Evet. müthiş bir tarih. Belki bu programda bitiremeyebiliriz Gülcüm. Mümkün değil. Bence ara ara çıkarır koyarız bunu yine Hı hı, ortaya, olur hı hı, mu? hı hı. Zaten hemen her şeyde bir gönderme oluyor zaten bu Evet. konuya. Sümer. Evet, Sümerler. Evet, Sümerler. Sümerler aslında bu kadar enteresan olmasının nedeni birçok şeye imza atan ilk devlet. Ve tabii ki onların bir de destanları var. Birçok destanı var. Bunlar işte Gılgamış destanı, yaratılış efsanesi, Nibiru gibi böyle çok özel, hala günümüze kadar gelmiş olan destanlar. Peki bu destanları ilginç yapan şey nedir? Kendileri hikayelerinde insanın nasıl yaratıldığından, tanrılardan, tanrıçalardan bahseder, gökten gelenlerden bahseder ve bunu o kadar güzel anlatmışlar ki. Evet, aynı zamanda mistik bir topluluk. Aynı zamanda savaşçı bir topluluk. Aynı zamanda matematik, felsefe, işte astrolojiyle çok fazla ilgilenmiş bir topluluk. Bu kadar çeşitliliğin olduğu ve bulunduğu koordinata baktığımızda da birçok medeniyeti de etki etmesi ve kültürü etkileyerek bu zamana kadar taşıması Sümerleri bizi merak ettiriyor. Ne zaman kurulmuş Sümerler bakıldığında bize gelen kaynağa göre söylüyoruz. Milattan önce 4000 ile 5000 yılları arasında kurulmuş. Evet, eski bir medeniyet Mezopotamya'da, Güney Mezopotamya'da mesela Fırat Dişli'nin aşağısında Irak'ta doğru işte ne diyorlar, Babil diye biliniyor, eski Babil. Ve şimdi o Babil'in kültürü, Babil bu arada kutsal metinlerde de geçiyor ve işte asma bahçeleriyle ünlüdür. Aynı zamanda Süleyman'ın da gittiği yerlerdendir gibi. Yani tüm dinsel metinlere de etki etmiştir ve hatta ilginç olan şeylerden bir tanesi nedir biliyor musun? Sümer efsanelerinin aslında şu an bilinen dinlere etki ettiğini düşünüyorlar. Bu tabii ki vahiy inancıyla geldiğini düşünen kesim için farklı algılanabilir. Ama sonuçta insan beyni, bunu da başka bir konu daha farklı inceleyebilir. Çünkü ilahi olana biraz söz söylemek de oluyor ya bu. Peki Sümerler nasıl bir topluluktu? Sümerler Dicle ve Fırat etrafında şehir devleti şeklinde idare ediliyor. Her şehrin kendine ait bir kralı, bir de rahibi var. Rahip kraldan neredeyse önce geliyor diyebilirsin çünkü rahip ve rahibeler hem orada erzak depoluyorlar, ziguratlardan bahsetmiştim hatırlarsan, erzak depoluyorlar, eğitim veriyorlar, astronomiyle ilgileniyorlar ve ibadet için de kullanılıyor. Her şehrin bulunduğu mekanın en üst koordinatında bir tane zigurat dikiyorlar. O ziguratta da 7 katlı oluyor. Her katmanında farklı görevler yapılıyor ve işte gözlem evi olarak da kullanılıyor demiştik. Kral olmasına rağmen asıl yönetim şekli anaerkil. Bir süre anaerkil şekilde devam etmiş. Yani kadının egemen olduğu bir toplumdan bahsediyoruz. Kadına çok fazla kıymet veriyorlar. Evet, çünkü onların yaratılışında da aslında kadınla başlıyordu, evet, değil tabii mi? ki, tabii ki. Ve kadının daha sonra değişmesiyle diyelim, figürsel olarak değişmesiyle erkek egemen bir figür ortaya çıkıyor. Peki şunu söyleyebilir miyiz? Ana tanrıça diyor ki her şeye hayat verdi. İşte gökle yerden kastım dünya olarak kastediliyor. Ana tanrı da, baba tanrı da gök olarak biliniyor. Ayrılmaya başladıklarında ana tanrı dünyada yaşamı oluşturdu, baba tanrı da gökte kaldı. Sonra bunun çocukları oldu ve Enlil dünyaya geldi şeklinde hikayeleri var. Ve uzay gemisi diye nitelendirebileceğimiz gemilerden, gezegenlerden çokça bahsediyorlar. İnsanlara biraz da bu gıcıklıyor aslında, nasıl olabilir diye. Sümerlerden önce de o topraklarda yaşayan bir ırk vardı, topluluk vardı. Onların Sümerlerin temeli aslında bu topluluk attı. Sami sanıyorlar birçok insan ama Sami ırkından değil. Hep anlata geliyorum ya, Atlantis döneminden sonra göçler vesaireler var ya, hep o sürenin ithamında. İnsanlar Atlantis'i
zaman olarak tam olarak bir noktada belirtemiyorlar, bir odak noktası belirtemiyorlar. Ben de o zamanlar diyordum ki insanlara, bakın Atlantis dediğiniz şey 20 bin, 25 bin, 50 bin sene önceye dayanabilen bir topluluk. Çünkü onun öncesinde bir Atlantia medeniyeti var, Kıvılcım medeniyet var. O Kıvılcım medeniyetten sonra Atlantis kuruluyor, Lemuria kuruluyor. O Lemuria'nın ve Atlantis'in izüşümlerinde işte Sümer diyebiliyorsunuz, Mısır medeniyeti diyebiliyorsunuz, Mayalılar diyebiliyorsunuz. Şu an dünyada bilinen o kadim medeniyetlerin temelleri aslında Atlantis ve Lemurian halkı tarafından atılmış. Ve bilgelikleri bu şekilde oluşturulmuş diyebiliriz. İlginç. Gerçekten. Bunu bilmiyordum. Uzaydan geldiği düşünülen kişilerin Atlantis'le bir bağlantısı var mı? Evet. O nasıl oluyor? Aslında şöyle, yine Sümerliler kendi yazdıklarında şunu söylüyor. Tanrılar arabalarıyla geldiler ve burada insanları kendilerine hizmet etsinler diye var ettiler. Evet. Ve kendileri rahat etmek için insanları yaratırken tanrıların figürlerine bakıyorsun, çizimlerine bakıyorsun. Dragon, yani ejder insan modeli gibi, ejderha modeli veya sürüngen modeli varlıklar. Ama aynı zamanda bu tanrılar bir kısmı da insan kılıklı da. Çok farklı karakterde tanrı modelleri var. Mesela Anunnakiler sonradan oluşturulmuş tanrılardır yeryüzünde ama tanrılara hizmet eden tanrılardır. Ve aynı zamanda insanla tanrı arasında da bir köprü görür. Hiyerarşi var yani. Evet, tanrılar arasında da hiyerarşi var kesinlikle. Peki Anunnakiler nasıl bir tanrı diye baktığımızda sonradan oluşturulmuş tanrı fikrini şöyle açıklayabiliriz. Atlantis ile bağlantı kurabiliriz. Atlantis döneminde ve Atlantia döneminde, önceki Atlantia'yı anlatmam lazım kısaca. Atlantia döneminde dünyadan bağımsız, dünya üzerinde bazı çalışmalar yapan dini metinlerde veya bazı kutsal metinlerde, inanç sistemlerinde diyelim, evrim kontrolörleri veya gözetmenler diye geçen potansiyeller varlıklar dünyaya gelmişler. Orada türler üzerinde çalışmalar yapmışlar. Hayvanın üzerinde de yapmışlar, bitkinin üzerinde de yapmışlar, insanın üzerinde de yapmışlar. Orada o zamanki insandan kastım bildiğimiz görünüşteki insan değil. Hayvan insan modelinden bahsediyorum. Yani genetiğiyle mi oynamaktan bahsediyorsun? Genetiğiyle, tamamen genetiğiyle oynamaktan, hepsinin genetiğiyle oynamaktan bahsediyorum. Bu evrime müdahale değil aslında. Sonuçta yine kendi sahip oldukları potansiyeli, cevhersel potansiyeli işleme hakkına sahipler bunlar. Kendi DNA'larını mı yüklüyorlar? Aynen. Kendi sahip oldukları DNA'ların bir üst modeline geçiriyorlar. Kendi DNA'sı. Mesela ben kendi DNA'mı bir yere bağışladım diyelim. Orada çalışma yapmalarına izin veriyorum. DNA'mdaki bazı kusurlu bölgeleri çıkarttırmalarında ben rahatsızlık olabilir miyim, duyabilir miyim? O DNA'dan başka bir tür ortaya çıkartacaklar. Demek istediğimi anlatabilir miyim? Mükemmel bir insan modeli ortaya çıkarmak. Evet, geçmiş tarih tekerrür ediyor zaten. Türler üzerinde çalışmalar yaparken dediğim gibi kendi türlerin daha doğrusu özgür iradelerine karşı gelmiyorlar. Hepsi ortak bir kararla alınıyor. Yani bir kaynak var, o kaynaktan izin alınarak, müsaade alınarak yapılıyor bu çalışmalar. Bu çalışmaların sırasında tabii sapmalar da ortaya geliyor. Sapmaların sonucunda türler ayrıştırılıyor, sapmayanlar veya sapmayanlar. Yani programa uygun davrananlar ve davranmayanlar diye ayrılıyorlar. Bunların içerisinde yıldız toplulukları var. Yıldız toplulukları kendi temsilcileriyle ve kendi temsilciliklerinin kullandıkları, nasıl diyeyim, teknolojik uzmanlarla dünyada çalışmalar yapıyorlar. Sümerlerin bağlı bulunduğu grup diyeyim, teknolojik uzman kadro, Dragon takım yıldızında bulunan uzmanlar. İlginç bir bilgi bu. Aslında birçok karakterde tasvir edilmelerinin nedeni bu. Bir genetik alanda uzman, daha doğrusu dünyanın gelişimiyle alakalı çalışma yapan, uzaylı ırk diyeceğim, insanların genel olarak kabul ettiği, benim için görevli bilinçler demek isterim. Görevli bilinçler geliyor çekirdek dünyada, bu dünyada bazı çalışmalar yapıyorlar. O ürünün mahsullerini almak için de kendilerine verilen program gereği de çalışma yapıyorlar. Ürün mahsulü neden böyle dediniz, ürün mahsulü? Hasat da yapılacak gibi de bunun. İstenilen, arzu edilen bir kriter var. Yani biz toprağa bir şey ektik. Evet. Örnek veriyorum. Domates tohumu ektik değil mi?
Evet. O domates tohumunun yeşermesi için, ürün vermesi için ne yaparız? Orayı sularız, güneşte tutarız. Belki daha geniş bir alana ekeriz, sonra toprağa da ekeriz. Değil mi? Yerini değiştirebiliriz. İlaçlarız böceklenmesin, sağlığını korusun diye. Eğer solmuş yapraklar varsa keseriz, hastalıklı varsa yine ilaç sıkabiliriz gibi. Ve yeşerir, güzel meyve ortaya çıktıktan sonra, kırmızılaştıktan sonra onu toplarız, hasadını yaparız. Anladım. Peki bu proje hala devam ediyor mu, yoksa o dönemde Sümerlerin yok olmasıyla kayboldu mu? Hayır. Bu proje sürekli devam ediyor. Yeni New Age akımları zaten bu konsept üzerinden inşa edilmiş. Birçok medyumun kanal bu bilgiyi öyle veya böyle bir şekilde çekmişler. Hem pozitif taraftan hem de negatif taraftan. İki tarafta bu dünyayı arena ortamı olarak kullanıyor. Tamam, çok farklı bir konu oldu şimdi. O zaman Sümerlere geri dönelim. Sümerlerin Tanrı inancı o dönemlerden geliyor. Kaynaklar var, aktarılan bilgiler var. O dönemdeki bilgiler şu an yok edilmiş durumda, keşfedemediğimiz için. Onlar da kendince aktarabildiklerini matematiksel olarak diyelim, işte çivi yazısını kullanarak aktarmaya çalışmışlar. Dilleri döndüğü anlayabildikleri kadarıyla. Çünkü onların bildikleri Tanrı onlarla birlikte yaşıyor, içeride yaşıyor. Onlardan sürekli beklenti içerisinde ve onların yapmadıkları zaman da cezalandırabilen Tanrı. Yani aslında Sümerler için dokunabildikleri her şeyin bir tanrısı olduğunu düşünüyor. Mesela bu süs eşyasını düşünelim. Bunun bir tanrısı var. Bu çiçeğin bir tanrısı var. Bu bardağın su tanrısı, hava tanrısı, gök tanrısı. Çok tanrılı bir sistem var ama bunun dışında ana tanrı ve baba tanrı da fikri var. Ana tanrının dünyadaki tüm yaşamın kaynak olduğunu kabul ediyorlar. Ve daha sonra da tanrıların geri gittiğini söylüyorlar. Ama bir kısmı cezalı olanların bu dünyada kaldığını ifade ediyorlar. Bu Nibiru efsanesini işlediğimizde Nibiru Marduk diye ikisi de biliniyor. Çok daha derin işleyeceğiz. Bazılarının Nibiru'ya gittiğini gezegen olarak düşünüyorlar. Onların tanrılarının geldiği yer olarak düşünüyorlar. Ve orada yaşayan tanrıların bir defa daha geri geleceğini, onları kurtaracağını vesaire bir inanç sistemi. Hep bir kurtuluş sevdası onlarda da devam ediyor. Bu arada gerçekten her şeye ilk başlayan topluluk Sümerler, bu kadar bilgelik nasıl? Onlar bilgeliğini tanrılardan aldığını söylüyorlar. Mesela diyorlar ki denizin içerisinden bir tanrı çıktı, bize tarım yapmayı öğretti. Ondan sonra başka bir tanrı geldi, bize matematiği öğretti, okumayı öğretti ya astrolojiyi öğretti, gök tanrılar diye. İlk anayasayı yine burada görebilirsiniz. Hukuk devleti, otoriter bir, demokratik bir devlet olarak da görebilirsiniz. Yine Sümerlilere. Sihir, büyü, fal, astroloji, matematik, yazı, anayasa, sulama sistemi. Evet. Yani ve dine de bağlılar bu arada. Hepsi. Doğanın güçlerine inanıyorlar. Doğanın onlara hediyeleri olduğuna inanıyorlar. Ve bu hediyeleri en iyi şekilde kullanıyorlar. Yani şey yapmak istemiyorlar. Dünyaya zarar verecek bir tavırda değiller. Çok saygılar ve savaşçılar. Ve savaşçı olmalarına rağmen yayılıcı bir politika işliyorlar. Kendi aralarında da çok savaşmışlar. 12 tane devlet var. Ve 12 devlet birbiriyle de savaşmış, iktidar sahibi olmuş. Ama bu Sümerlerin sonraki dönemlerinde, ilk dönemlerde gayet bilge bir dönem geçiriyorlar. İşte tanrılar, onlara kızmadan önceki dönemi anlatıyorum. Tanrılar içi dışlılar. Tanrılar onlara hizmet ediyor ama en sonunda her şey geri bitiyor. Bu tanrıların kızmasıyla da Nuh tufanı oluyor bizim Tabii bildiğimiz, ki. değil mi? Tabii ki. Ve siz geçenlerde bir sohbet ederken bir tane Nuh tufanı olmadı, birçok oldu demiştiniz. Evet, şimdi Sümerlerin bazı kaynaklarına baktığımızda 450 bin seneden bahsediyor. 450 bin sene içerisinde birden fazla da tufandan olduğu söylenebilir. Neden? Çünkü sadece bir Nuh peygamberin varlığıyla veya onların kendi isimlerinden peygamberin varlığıyla Nuh tufanı veya işte tufan yaşanmadı. Dünyada farklı aşamalarda, farklı zamanlarda dünya türlerin üzerinde istenmeyen türlerin kaldırılması için böyle yöntemler devreye sokuldu. Sadece insan için değil. Kim yaptı bunu? İşte evrim kontrolörleri diye onların tanrıları. Tamam, bunun içinden çıkamayacağız. Daha sonra bunlar için programlar yapacağız. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Sümerlerin sonu. Peki. Sümerlerin sonu
yine kendilerinden çıkan bir topluluk olan Akatlar tarafından yapılmış. Daha sonra neler oluşuyor? İşte Persler oluşuyor, işte Orta Asya'da, Orta Doğu'da hatta ortaya çıkan tüm topluluklar Sümer'in eseri olan topluluklar diyebiliriz. Hep Sümer kültürünün yoğunca yaşandığı yerler, kişiler veya topluluklar diyebiliriz. Çünkü sanat da çok gelişmiş. Evet. Ama Akatlar geldiğinde çok ilginçtir. Bir ulusu yok etmek için ilk önce onun dilini yok etmek gerekiyor. Hı hı. Akatlar da kendi dillerini Oluşturdular tabii ki. oluşturmuşlar. Çok uzun bir süre devam etmiş. Zor bir dilmiş benim bildiğim kadarıyla çünkü Akatça. Sümerce, Akatça, işte Mısır dili diyebiliriz. Hieroglifleri de çözmek de çok zordu. Bunların hepsi kendine has bir yapısı vardı. Onu keşfetmek, yani dil bilimcileri çok zorlanmışlar tabii ki. Evet, Ama feyz almışlar. Muazzez İlmiye Çığ'ı da analım bu arada. Saygılar diyoruz kendisine. Evet. Dünyada birçok bir dil bilimci, Sümerolog olarak çalışanlar vardı ama şu an ismini hatırlamıyorum. Saygılar. Peki. Bu kadar mı? Bence şimdilik bu kadar. Yoksa derine girersek Tamam. sanki şey yapamayacağız, İçinden çıkamayacağız. çıkamayacağız. Konu konuyu açacak belli. O zaman çok teşekkür ediyorum. Rica ederim canım benim.